Herkese merhaba, Nefis Yemek kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pişi tarifi vereceğim. Tarifimde kullanılan malzemeleri miktarlarıyla beraber açıklama kısmına yazarım. Oradan bakabilirsiniz. Yapımına geçmeden önce videomu beğenip aşağıdaki abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Tarifimizin yapımına başlayabiliriz. Öncelikle 2 su bardağı unu bir karıştırma kabına aldım. İçerisine yarım çay kaşığı maya katıyorum. 1 çay kaşığı tuz koyuyorum. Öncelikle ürünlerimi güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra suyumu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekliyorum. Bu arada hamurumu akşam yapıyorum. Sabah kızartacağım. Kahvaltı için hazırlıyorum. Burada amaç hamuru güzel bir şekilde yoğurmak. Şöyle 6-7 dakika boyunca hamurumu güzelce yoğuracağım. Ele yapışmayan bir hamur elde edeceğim. Hamurumuz hazır. Şimdi şöyle güzelce toparladım. Üzerine temiz bir bezle, streç filmle, herhangi bir şeyle kapatıp mayalandırmaya bırakacağım. Dediğim gibi sabah kahvaltı için pişi hazırlayacağım. Şimdi geceden mayalandırmaya bırakıyorum. Yeni bir günden herkese merhaba, günaydınlar. Sabah oldu. Şimdi hamurumu açacağım. Bakın mayası da çok güzel bir şekilde gelmiş. Öncelikle şöyle biraz unluyorum. Hamurumu aktarıyorum. Hamurumu toparladım. Biraz unladım. Açacağım arkadaşlar elimle. Merdane ile de açabilirsiniz. Fark etmez. Elinizle de açabilirsiniz. Şöyle elimle çekiştirerek çok fazla da unlamadan açtım arkadaşlar. Şimdi bardakla bunu keseceğim. Öncelikle sade olan pişilerimi hazırlayacağım. Şimdi bunlar sade olanları, geri kalan hamurdan da toplayıp şöyle iyice peynirli olarak yapacağım. İçi dolu olanları yapacağım. Bunu şöyle rulo yaptım. Bir bıçak yardımıyla kesiyorum. İstediğiniz büyüklükte parçalar yapabilirsiniz. Bunları da bezeler şeklinde yapalım. Evet, merdaneden destek alacağım peynirlileri yaparken. Fazla unundan arındırdım. Şöyle ikiye katlayacağım ve kenarlarını da kapatacağım. Peynirlileri de bu şekilde yapıyorum. Tekrar şöyle bir tane daha açalım. İp ince açmıyorum. İçi dolu yapmak istiyorsanız da bu şekilde yapabilirsiniz. Diğerlerini de hazırlayalım. Kızartmak için ocağımızın başına geçelim. Hamurlarımızı kızartmaya geldi sıra. Kızartırken yağımız iyice ısınacak. Şöyle bir kontrol amaçlı bir tane hamurumu bırakacağım. Hamurum kızarmaya başlıyor. Şöyle diğer hamurlarımı da ekliyorum. Yağ hamurumun üstüne geçmiyor dikkat ederseniz. O şekilde ayarlayın yağınızı. Ve ocağımızın altı kısık olmayacak. Ona da dikkat edelim. Hamurlarımı arkalı önlü kızarttıktan sonra şöyle kağıt havlu serdiğim bir tabağa alıyorum. Ve bütün hamurlarımı aynı şekilde kızartıyorum. Pişilerimiz hazır. Hepsi de balon gibi oldular. Gördüğünüz gibi şiştiler. Çok güzel bir şekilde. Şöyle bir tanesini de açıp göstereyim size içini. Biraz sıcak arkadaşlar. İçi de çok güzel bir şekilde pişti. Göz göz gördüğünüz gibi. Sizler de beğendiyseniz videoma like atıp kanalıma abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.